Bugün size işlemci konuşmayacağım. Kamera da konuşmayacağım. Yapay zeka özelliklerinden de bahsetmeyeceğim. Çünkü Türkiye'de telefon alırken yaptığımız çok büyük bir hata var. Ve bu hata bazen bize binlerce liraya mal olabiliyor. Bakın bugün bir telefona 50.000 lira, 40.000 lira, 70 ya da 80.000 lira veriyorsunuz. Üstelik işin daha ilginç tarafı şu. Bazı cihazlarda ya da çoğu cihazlarda diyelim ödediğimiz vergi cihazın bedelinden daha fazla. Kısacası bir telefon alırken 2 cihaz bedeli ödüyoruz. Peki size bir soru sorayım. Bu kadar para verdiğimiz ürünü satın almadan önce kaçımız şunu araştırıyoruz? Yarın bir sorun yaşarsam ne olacak? İşte son dönemlerde bazı markaların etrafında dönen tartışmaların temelinde de bu yatıyor. Çünkü telefonu almak kolay. Peki ya sonrası? Nasıl mı? Hazırsak başlıyoruz. Bundan birkaç yıl önce yanlış telefon almak can sıkıcıydı. Ama bugün ise pahalı bir hata. Çünkü telefon artık günlük elektronik bir ürün olmaktan çıktı. Birçok insan için ciddi bir yatırım haline geldi. Hatta bazı kullanıcılar telefonu krediyle alıyor. Bazıları aylarca para biriktiriyor. Bazıları eski telefonunu satıyor, üstüne para ekliyor ve ancak o şekilde yeni modele geçebiliyor. Dolayısıyla insanların beklentileri de değişti. Eskiden insanlar telefon alırken sadece şuna bakıyordu. Kamerası güzel mi? Oyunda iyi mi? Bataryası ne kadar gidiyor? Bugün ise farklı sorular soruluyor. Bu markanın servisi nasıl? Parça bulunuyor mu? Garanti sürecinde kullanıcıyı uğraştırıyor mu? Bir sorun yaşarsam karşımda muhatap bulabilecek miyim? Çünkü artık mesele sadece cihaz değil. Cihazdan sonra yaşanacak süreç. Ve bence teknoloji dünyasının en büyük değişimi tam olarak burada yaşandı. İnsanlar artık telefonların teknik özelliklerini değil de yaşadıkları hikayeleri anlatmaya başladı. Ama işin ilginç tarafı şu. Bu tartışmaların merkezinde genellikle telefonların kendisi değil de markaların oluşturduğu o güven duygusu bulunuyor. Peki bazı markalar neden daha fazla sorgulanıyor? Şunu en başta netleştirelim. Bugün Honor kötü bir telefon üretmiyor. Xiaomi de kötü bir telefon üretmiyor. Poco da kötü bir telefon üretmiyor. Hatta bazı modeller fiyatına göre inanılmaz güçlü. Daha büyük batarya, daha hızlı şarj, daha agresif donanım, daha iyi fiyat performansı. Kağıt üzerine baktığımızda son derece mantıklı ürünler. Peki o zaman neden bu markalar sürekli tartışılıyor? Çünkü kullanıcı deneyimi ikiye ayrılıyor. Birinci kısım cihaz deneyimi, ikincisi ise marka deneyimi. Telefon çalıştığı sürece herkes mutlu arkadaşlar. Ama asıl sınav işler ters gittiğinde başlıyor. Bir ekran değişimi gerektiğinde, bir anakart arızası yaşandığında, garanti süreci başladığında işte o noktada artık telefonu değil markayı deneyimlemeye başlıyorsunuz. Ve kullanıcıların internette yazdığı birçok yorumun temelinde de tam olarak bu bulunuyor. Çünkü insanlar genellikle cihazlarından memnun kaldıklarında sessiz kalıyor. Sorun yaşadıklarını ise konuşmaya başlıyor. Bazen ise çok konuşuyor. İşte bu yüzden bazı markalar sürekli tartışmaların içinde kalıyor. Fakat burada başka bir gerçek daha var. Bazı markalar daha güçlü telefonlar üretmesine rağmen neden insanlar yine gidip daha pahalı alternatifleri satın alıyor? Hiç düşündünüz mü? Şimdi dürüst olalım arkadaşlar. Bazı Samsung modelleri rakiplerinden daha yavaş şarj oluyor. Bazı Apple modelleri ise fiyatına göre daha mütevazı özellikler sunuyor. Ama buna rağmen insanlar yine de satın alıyor. Yalan mı? Çünkü insanlar her zaman daha güçlü, en güçlü ürünü satın almaz. Bazen en az riskli olduğunu düşündüğünü ürünü satın alırlar. Çünkü bu sadece telefona değil, arabaya da böyle. Beyaz eşyada da böyle, bilgisayarda da böyle. İnsanlar bazen performansa değil, huzura para verir. Çünkü 60 ya da 70 bin lira verdiğiniz bir telefonda artık sadece işlemci konuşulmuyor. Güven konuşuluyor, öngörülebilirlik de konuşuluyor. İnsanlar şunu bilmek istiyor. Yarın bir sorun yaşarsam ne olacak? İşte markaların yıllar içerisinde oluşturduğu algı tam olarak burada devreye giriyor. Ve bazı kullanıcılar daha pahalı telefon satın alırken aslında daha güçlü donanım değil, daha rahat uyuyabilme hissini de satın alıyor. Bakın burada çok kritik bir hata yapılıyor. İnternette gördüğümüz her yorumun gerçeği yansıttığını düşünmek. Peki gerçekten öyle mi? Hayır elbette. Bir marka hakkında yüzlerce olumsuz yorum görebiliyorsunuz. Ve ister istemez düşünüyorsunuz. Demek ki bu marka kötü.
Ama hayır, gerçek hayatta her zaman bu kadar basit değil. Çünkü memnun kullanıcısı sessizdir zaten. Mutsuz kullanıcısı ise ses çıkartır. Bir restoranda güzel yemek yersiniz, eve dönersiniz değil mi? Ama kötü yemek yerseniz yorum yazarsınız. Teknoloji dünyasında da bu durum çok farklı değil arkadaşlar. İşte bu yüzden internette gördüğümüz her yorumu mutlaka gerçek olarak kabul etmek hata olur. Ancak sürekli tekrar eden şikayetleri de görmezden gelemeyiz elbette. Eğer farklı platformlarda aynı problemler konuşuluyorsa işte orada bir sıkıntı vardır. Aynı konular tekrar tekrar gündeme geliyorsa orada bir durup düşünmek gerekir. Çünkü bazen birkaç yorum tesadüftür. Ama yüzlerce yorum artık bir veri haline gelir. Dolayısıyla kullanıcıların yapması gereken şey bir taraf seçmek değil, araştırmak, karşılaştırmak ve satın almadan önce sadece telefonu değil, markayı da incelemek. Ve şimdi işin en önemli kısmına geldik. Belki de yıllardır yanlış soru soruyoruz. Belki de mesele hiçbir zaman hangi telefonun daha hızlı olduğu değildi. Belki de mesela hangi markanın daha yüksek benchmark puanı aldığı da değildi. Çünkü dürüst olmak gerekirse bugün iyi telefon yapmak artık eskisi kadar zor değil. Birçok marka bunu başarıyor. Hatta birçok marka güçlü işlemci kullanıyor, birçok marka iyi kamera, uzun pil ömrü sunuyor ve asıl zor olan şey başka, kullanıcıya güven verebilmek. Çünkü Türkiye'de insanlar artık telefon satın almıyor. Birkaç yıllık huzur satın almaya çalışıyor. Çünkü verdikleri para az değil. Birçok insan için bu cihazlar aylarca çalışmanın karşılığı, birikiminin karşılığı, fedakarlığının karşılığı. Dolayısıyla insanlar artık sadece şunu sormuyor. Kamerası nasıl? Şunu da soruyor. Ya bir şey olursa? Ve bana göre önümüzdeki yıllarda teknoloji dünyasındaki asıl savaş da burada yaşanacak. Megapiksel savaşları bitecek, benchmark savaşları bitecek. Yapay zeka yarışı bir noktada sıradanlaşacak. Ama kullanıcı güveni işte o her zamankinden daha değerli olacak. Çünkü telefonu satın almak gerçekten kolay. Asıl mesele bir yıl sonra, 2 yıl sonra, hatta 3 yıl sonra hala doğru kararı verdiğinizi hissedip hissetmeyeceğiniz. Ve bence teknoloji dünyasında cevaplanması gereken en önemli soru da tam olarak bu arkadaşlar. Telefonu satın alırken sizin için önemli olan şey ne? Kamera mı? Performans mı? Yoksa satış sonrası teknik destek mi? Yorumlarda kendi deneyimlerinizi mutlaka paylaşın. Çünkü bazen bir kullanıcının yaşamış olduğu deneyim saatlerce izlenen o incelemelerden çok daha değerli olabiliyor. Yorumlarda düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.